So hello everyone. I think it's time that we start. Allow me to introduce myself first of all. My name is Gürkan Donat, and I am the board member of Turkish Franchise Association. I've been practically in this sector for the last. I stopped counting after the 25th year. So I entered the sector in 1992. Yes, it was with a franchisee shop. The way I entered the sector, then I became a franchisor a year later, and I had a chain in pastry business with over 193 branches in 21 cities in Turkey. I also worked professionally in the franchise sector, and for the last more than 20 years, I'm representing Turkish franchise sector both in Turkey and in international platforms, together with our board members and our president, Dr. Mustafa Aydın. And today, our presenter is actually our board member, and he is our legal representative, the attorney lawyer, Mr. Süleyman Soysal. Süleyman Bey, and we would just one last note before we start the presentation. Today, since there are quite a number of participants from Turkey as well, we'll be conducting the presentation in two languages. I will translate Mr. Soysal's presentation into English, and he will also make his comments in Turkish, so both audience can follow us. Süleyman Bey, siz de tanıtırsanız kendinizi başlayabiliriz. Tabii. Hello everyone, my name is Süleyman. I am a lawyer in Istanbul. I have my own law firm, Soysal Law Firm, and also I am a supervisory board member of UFRAD, Turkish Franchise Association. And first of all, thank you, Asia Pacific Franchise Confederation, to let us to present this presentation. And we are going to talk about how and why to enter the Turkish market, and also legal policies affecting the franchising industry in Turkey. I prefer to say Türkiye rather than Turkey. And I would like to start my presentation. As Mr. Gürkan told before, I am going to speak in Turkish, and Mr. Gürkan assist us to translate in English. So, shall we start? Gürkan Bey, ben başlıyorum. Yes, please, floor is yours. And before we start, the presentation is going to last about half an hour, maybe a little bit longer, and then we will have time for questions. And you can type your questions in the chat room, and we will answer one by one all the questions in the end. Of course, we would be delighted to hear your voice if should you choose to speak up. That's also more than welcome. Okay, Süleyman Bey, please, you may start. Şimdi öncelikle biraz Türkiye'nin yapısından, coğrafi konumundan, ekonomik boyutundan bahsetmek istiyorum. Türkiye, herkesin bildiği gibi Avrupa'yla Asya'yı özellikle bağlayan bir konuma sahip. Geçmiş tarihine de baktığımızda ciddi ekonomik bir gücünün olduğunu, ticari anlaşmaların olduğunu görebiliyoruz. Burada Kafkasya'dan tutun da Asya'ya kadar tüm ülkeleri bağlayabilen bir konumda. Artık Türkiye, Amerika'nın en batısına, Seattle'a bile İstanbul'dan direkt uçuşlara sahip olan bir konumda.
Dolayısıyla coğrafi konum olarak Türkiye'nin öneminden en başta bahsetmek istedim. Naturally, when we are talking about how to enter Turkish market, why to enter Turkish market, we need to first have a look at the Turkey overall overview of Turkey. First of all, the geographical advantages. Turkey's location is in the crossroads of Europe, Asia, Middle East, and thanks to the very powerful Turkish air carrier, Turkish Airlines, has a point of flights, I don't know, hundreds of more than 200 flight points, and flying all over the world. Even there's a direct flight from Istanbul to Seattle, for instance. And recently, the Turkey's geographical position has gained even more importance because of the developments in the energy sector. And the Turkey lies in the crossroads of the energy bridge between the Caspian Basin and the Central Asia and the Western world. So there are lots of pipelines crossing Turkey. And Turkish lifestyle is a mosaic and combining West and East. There are many modern elements and Oriental elements. They are all vivid in Turkish culture. Next slide. I think we can move on. Yes. Türkiye'nin ekonomik verilerine bakacak olursak, Türkiye'de iş yapışıyla ilgili yani Ease of Doing Business Index dediğimiz Dünya Bankası'nın verilerine göre 190 ülkede 33. sırada ve 2020 senesinde 10 sıra atlamış bir durumda. Bu önemli bir veri. Bununla birlikte G20 ülkeleri içerisinde de 2021 senesinde %11'lik bir büyümeyle en hızlı büyüyen ülkelerden bir tanesi. Gayri safi milli hasılaya baktığımızda 810 milyar doları bulan bir bütçeyle karşı karşıyayız. Buradaki kişi başına düşen milli gelir ise yaklaşık olarak 9.626 dolar. Türkiye'nin ticaret yaptığı ülkelere baktığımızda başlıca ülkelerden bahsetmek gerekirse burada ithal edilen yerler olarak Almanya, İngiltere, İtalya ve Amerika'yı başlıca yerler olarak söyleyebiliriz. Burada yine ihracat yaptığımız yerlerde ise Rusya, Çin, Almanya, İtalya ve yine Amerika'yı başlıca yerler olarak sayabiliriz. Tabii bunların içerisine artık biz turizm sektörünü de koyarsak İran, Irak, komşu ülkelerimizle de ciddi bir ekonomik alışveriş olduğunu söyleyebiliriz. Burada ticari ilişkilerde genellikle Türkiye'nin öne çıktığı alanlar işte değerli madenler, plastik sektörü diyebiliriz. Yine elektrik üzerine ve makinayla araçlar üzerindeki ticari alışverişlerde Türkiye'nin önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Okay, actually the slide speaks by itself. Just want to add the Turkey has a very dynamic notion in terms of economy. One of the most important index when we are talking about whether you should invest in Turkey or not is the ease of doing business index. And Turkey jumped 10 places up and settled in the 33rd
position among 190 countries in 2020, which is a very important indicator that it's quite comfortable for those who are planning to invest in Turkey. Also, Turkish economy grew 11% in 2020, the fastest in G20 countries. The GDP is amounting 810 billion US, and per capita income is around 9,500. And we are trading with Germany, UK, and also importing from Russia, China, Germany. Our exports are reaching annually nearly 300 billion US this year. And the main export commodities are vehicles, machinery, iron, steel, native goods, electric machinery, plastics, precious stones. Next slide. Şimdi ekonomik verilere baktıktan sonra Türkiye'nin uluslararası alandaki ekonomik anlaşmalarına bir göz atmak gerekirse bunlardan en önemlisi Dünya Ticaret Örgütü'ne Türkiye'nin 1995 yılından itibaren üye olması. Yine aynı şekilde gümrük birliği ile ilgili sözleşmeye de aynı tarihlerde üye olup bu sözleşmenin gerektirdiği yaptırımları ve yükümlülükleri Türkiye Avrupa ile birlikte yerine getirmekte. Yine Asya Pasifik Ekonomi Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması'na da üye. Bu 5 tane sözleşme Türkiye'nin ekonomik anlaşmalar içerisinde en önemli gördüğümüz sözleşmeler. Okay, when we are talking about investing in Turkey, naturally one should wonder if Turkey has joined the international related associations. One of the most important one is World Trade Organization, which Turkey is a member of since 1995. The EU and Turkey have been linked by the Customs Union Agreement since 1995 as well. Turkey applies Customs Union Common External Tariff, CET, for industrial goods. Asia-Pacific Economic Cooperation and European Free Trade Associations are among those 5 important trade economic agreements that Turkey is playing a part of. Next slide. Popülasyon, nüfus. Türkiye'nin nüfusu, bu aldığımız veriler bizim Türkiye İstatistik Kurumu'ndan aldığımız veriler. Nüfusu şu anda 84 milyonu geçmiş vaziyette. Yaş ortalaması, daha doğrusu yaş ömrü 77 olarak görünüyor. Genç popülasyon ise Türkiye'nin %15.4'ünü oluşturuyor. Yine Türkiye İstatistik Kurumu'nun adres araştırma sistemine göre 84 milyona yakın nüfusun 15 ile 24 yaş arasında yaklaşık 13 milyon kişi bulunmakta. Okay. Turkey is highly populated country, nearing 84 million 100,000 people living in Turkey, with a life expectancy nearly 78 years. And half of the population, according to the Turkish statistics, is under the age of 31. And so the population is quite young, dynamic, and this plays a very important role, especially in the franchising sector when you're planning to grow in a new market. Thank you. Next slide. Türkiye'ye bir genel bakış açısıyla izah etmeye çalıştık. Şimdi Türkiye'deki franchise sisteminden bahsedecek olursak, esasen franchise sektörü, franchise sistemi Türkiye'ye çok yabancı olan, daha doğrusu Türkiye'nin çok yabancı olduğu bir durum değil. Bizim UFRAD'ın Franchising Derneği 1991 yılında kurulduğunu
göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye'de franchise kültürünün esasen ciddi bir tarihi olduğunu, geçmişi olduğunu da buradan söyleyebiliriz. %78 yani kendi markasını oluşturan firmaların %78'i franchise sistemi içerisinde olan firmalar. Bunun %22'si sadece kendi markasıyla Türkiye'de devam ediyor. Yani herhangi bir franchise vermiyor. Ya kendisi belli başlı mağazalar, dükkanlar açıyor ya da tek başına o markayı belli bir yerde yürütüyor. Şu anda yani günümüzde Türkiye'de yaklaşık 3500 zincir oluşum olduğunu, ticari işletme olduğunu söyleyebiliriz. Bunların %76'sı Türk markaları, %24'ü yabancı markalar. Burada baktığımızda hepsini birleştirdiğimizde esasen 65.000'e yakın bir şubeden, bayilikten bahsedebiliriz ve 250.000 burada da istihdam oranı var. After having a brief look at Turkey, overview of Turkey in terms of geographical location and economy, now let's have a look at the franchising system in Turkey. Turkey is not indifferent to franchising sector. It's in fact one of the earliest practicing country of franchising system. A very good indicator of that is the Turkish Franchise Association's foundation year, dates back to 1991. It's one of the oldest franchise associations in Turkey. So one might ask why Turkey is so much into franchising and why is franchising so popular in Turkey. I read an article some years ago. According to that, apparently we were in Germany in a franchising fair. According to this article, they carried out a survey among German citizens and asked if they would like to start their own business. And 1 out of 60 German citizens said that he or she is planning to start their own business. The same survey, when it was made in Turkey, 1 out of 2 citizens said that they are planning to start their own business. So Turkish citizens are very entrepreneurial and they are very enthusiastic to start their own business. It could be small, big business, doesn't matter. We are very entrepreneurial in that sense. And the figures are confirming this when we look at the 3,500 chains operating in Turkey, and 78% of those chains are practicing franchising, and only 22% of them they are opening their own branches. They are not giving franchisees. And how many of those 3,500 chains are foreign and Turkish? 1/4 of the chains are international chains. They're operating in Turkey. And the number of employees employed in the sector amounts 250,000. Thank you. Yes. Nice. Evet, Türkiye'deki franchise sistemi geçen seneye baktığımızda yıllık olarak yaklaşık 40 milyar dolarlık bir işlem hacmine sahip. Burada franchising sektörüne adapte olan sektörlere baktığımızda araç kiralama, araç servisi, işte tekstil, bilgi işlem, kozmetik, yemek sektörü, sağlık sektörü, yine kuru temizleme, restoranlar ve otel zincirlerini dahil edebiliriz. The annual transaction happening, taking place in the sector amounts nearly 40 billion US annually.
and there are 60 business lines can be counted under the franchise sector, such as car rentals, food, textile, IT, cosmetics, you name it. Almost all sectors have introduced their business into the franchising sector, and they are growing using the franchise methods. Evet. Biz burada tabii ki bizim esas konumuz Türkiye'de başarılı olmuş franchise alan, master franchise alanlar veya yurt dışından buraya franchise vermiş firmaların Türkiye'de ne kadar başarılı olduğu. Ama tabii ki konumuzun içerisinde Türkiye ve Türkiye'deki franchise sistemi olduğu için Türkiye'de de başarılı olmuş Türk franchiser'lardan da biraz bahsetmek istedik. Bunlardan birkaç tanesi, örneğin Seç Market. Seç Market'in şu anda yurt dışına yönelik olarak bir franchise yok ama 1900 adet şubesi bulunmakta. Bununla birlikte Oses Çiğ Köfte 1328 tane işletmesi var. Bunun 30'u Avrupa'da ve çeşitli ülkelerde. Yine Royalty Plus 1000 en son aldığımız verilere göre 1000'den de şu an biraz fazla olmuş olabilir. Fazlaca işletmesi, franchise'ı bulunmakta. Yine aynı şekilde tekstil sektöründe öncü firmalardan olan Penti 406 mağazası, bunlardan 106 tanesi yurt dışında bulunmakta. Yine gurur duyduğumuz firmalarımızdan Bursa Kebap Evi 103 şubesinden, restoranından 12 tanesi yine yurt dışında, işte Suudi Arabistan'da, İran'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde restoranları, franchise'leri bulunmakta. In fact, our subject is focusing on international brands and why and how to enter the Turkish market. We also found that it would be useful to show you some of the successful Turkish franchises operating in Turkey, and these are only a handful of them among the 3,500 chains. There are many more that can be added to this list. But let's have a look at the ones that with highest number of branches. Sage Market is a supermarket chain, and they are franchising, and they are in fact advertising on TV regularly. Their franchising system, I found it quite successful. Oses Çiğ Köfte is a fast food chain, is like a meatball without the meat. I don't know whether you've ever tasted. It's very delicious, and they have 1,328 branches, and 30 branches are already operating abroad. Realty Plus is a real estate chain with over 1,000 branches. Panty is a textile company specialized in underwear and night wear, and this is they have about 400. And 106 branches are operating abroad. And Bursa Kebap Evi is a restaurant chain with 103 franchisees, and 12 of them are operating abroad. Evet. Şimdi hemen bir slide daha var yukarıda. Yeah. Bu firmalar ise başarılı olmuş, Türkiye'de başarılı olmuş uluslararası markalar. Burger King gerçekten Türkiye'de çok başarılı olmuş bir master franchise'i. Top Gıda bunun master franchise'i. Yaklaşık 700 tane fast food zinciri bulunmakta. Keza Starbucks Shaya mağazacılık tarafından master franchise'e alınmış bir marka. Bunun da Türkiye'de 562 zinciri bulunmakta. McDonald's 260, Coldwell Banker 150 ve Carrefour'u da bunların içerisinde sayabiliriz.
McDonald's eskiden Anadolu grubuna ait, Türk menşeli bir firmaya aitti. Daha sonrasında Bohem Investment'a franchise hakları devredildi. Coldwell Banker'da CB Gayrimenkul tarafından master franchise hakları alındı. Carrefour ise Türkiye'de bilinen Sabancı Holding'in bir işgali olan Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi tarafından alındı. Carrefour'un da tabii şu anda üyelerimiz arasında ve toplantımızda da olan Sebastian Bey burada. Onun yanında bize çok fazla laf söylemek düşmez ama Carrefour'un da benim baktığım kadarıyla zincir olarak yaklaşık 500'den fazla işletmesi bulunmakta Türkiye'de. Bunlar Türkiye'de başarılı olmuş uluslararası markalar olarak sayabiliriz. Okay. Slideshow başlatabilirsin Süleyman Bey. O zaman daha büyük gözükür. When we come to the successful international brands operating in Turkey, these are again only handful of companies that we chose that they've been operating quite a while in Turkey, and they are quite successful. The Burger King, Starbucks, McDonald's, Coldwell Banker is a real estate. The rest I don't need to explain. You all know that. And Carrefour is, as you know, the famous French supermarket chain operating in Turkey maybe over 25 years. And the common thing about those brands, when you look at them, why they are so successful, you need to look at the second half of the page. I mean, on the right side of the page, and see the master franchises that are running those firms. The master franchises are coming from different fields such as construction, or they are a group of companies. They've been very successful in their fields, and they are operative in a number of sectors, and they've proven to be successful before they got the master licensing rights from those brands. So one could easily say that a successful operation is quite related with how strong and how successful your master licensor is. So all of those brands that in the example in this slide is confirming this theory. And Katkıda is, for instance, their main activity was in construction, and they started with Burger King and their operation with Burger King, and they are one of the most successful Burger King master licenses in the world. They actually passed, as far as I know, even those markets where Burger King is operating by themselves. They already started their China operation, and they have thousands of shops already operating in China. And they've added other brands, Popeyes, Arby's, Baro, Usta Dönerci, Usta Pideci, adding different dishes of the fast food sector, like chicken, pizza, döner kebab, and this other items. Evet, Süleyman Bey, ben bunu da anlattım. İyi yaptınız. Evet. Şimdi Katkıdanın genel çerçevede tabii biz bunları anlatıyoruz. Hani nasıl başarılı olduğu, neden başarılı olduğuna yönelik olarak birkaç husus ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi dikey entegrasyon. Yani kendileri bu kadar başarılı olmalarının sırrını şöyle açıklıyorlar. Hızlı serviste bir restoran zincirlerinin kurulmasında yemekle ilgili olarak ekosistemi çok iyi kurduklarını, yemek sektöründeki problemleri, yani ekmeğinden tutun da etine kadar nereden ne şekilde alınacağı, ne şekilde ısıtılacağı, bunların hepsinin
kendi bünyelerinde ve kendi işletmeleriyle çözdüklerinden bahsediyorlar. Yine aynı şekilde franchise verdikleri firmalara, yatırımcılara TAP Gıda Akademi bünyesi içerisinde ciddi eğitimler verdiklerinden bahsediyorlar. Ve bir franchise işletmesi kurulurken de A'dan Z'ye kadar o işletmenin ne gereksinimleri varsa bu gereksinimleri karşılayacak firmalarla da çok iyi ilişkiler içerisinde olduklarından bahsediyorlar. We turned and asked TAP Gıda, the master license of Burger King in Turkey, and asked about the reasons of their success, what lies under this success history, and their answers mainly concentrated on how successful they established the food ecosystem and how they integrated the production of all the ingredients within their own investments, and they invested a lot of money in production of bread, meat, potato, all the main ingredients that they used in their franchising system. Another reason why that they introduced the TAP Food Academy, where they pay a lot of, high importance to the training of their franchisees, and they constantly do that. Plus, they also explain that they are in very good, they are very excellently connected with all the solution partners that they need for their franchises in case there's a problem occur. All those solution partners are working hand in hand with the TAP Gıda for years. Evet. Shaya mağazacılık, bu aslında Kuveyt menşeli olan El Shaya grubuna bağlı bir grup şirketi. 2002 yılında Türkiye marketine giriyorlar. 2003'te direkt olarak Starbucks'ı alıyorlar. Starbucks'tan sonrasında da aşağıda gördüğümüz işte The Body Shop'tan tutun da Le Pain Quotidien'e, Victoria's Secret'a kadar birçok firmanın master franchise haklarını Türkiye'de alıp Türkiye'de ticari faaliyetlerine devam ediyorlar. Shaya mağazacılık da Türkiye'de franchise sektörünün önde gelen master franchise alanlarının önde gelen firmalarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Okay. One good example of master franchise operation in Turkey is certainly a Shaya Group. Shaya Group is actually a Kuwaiti corporation, and they are operating in Turkey since 2012, starting with the Body Shop and of course Starbucks and Debenhams, Topshop, Dorothy Perkins. They have those brands, Le Pain Quotidien, from apparel sector to food sector. They're successfully operating, but they are a master licensee operation, and mostly I can't claim that 100%, but mostly they are operating their own branches under the rights of the master franchise license. Dediğimiz gibi McDonald's'ın master franchise haklarını alan da Anadolu grubuydu. Anadolu grubu 2022 senesinde bu haklarını Bohem Investment'a devretti. Ama Anadolu grubuna da baktığımızda gerçekten zaten bu firmaların çoğu güçlü bir altyapıya, güçlü sermayeye sahip olan firmalar. Bununla birlikte Türkiye'deki tüketicilerin neye ihtiyacı olduklarını çok iyi analiz edip bu markaları Türkiye'de nasıl iyi bir yerlere getirebileceklerini iyi harmanlamış firmalar. Yani öne çıkan özellikler olarak bunları görüyoruz. Anadolu grubu da 1950 tane işletmesi olan 19 ülkede 1950 adet işletmesi kuruluşu olan bir firma.
Kia, Honda gibi otomotiv sektöründeki markaların Türkiye'deki satış haklarına sahip. Yine işte kırtasiyede Adel, süpermarkette zaten çok iyi büyümüş bir firmaydı. Migros marketleri. Migros marketlerinde sahibi olan bir firmaydı. McDonald's'ın da Türkiye'de büyümesine, gelişmesine, franchise sektöründe önemli bir adım atmış olan firmalardan bir tanesi Anadolu Grubu. Another example of master licensing group of companies is Anadolu Grubu. They handed their franchise rights to the company called Bohem Investments in 2022, and they're operating in 19 countries with 1,950 establishments in varying sectors such as automotive, office supplies, supermarket, and fast food, and they are very successful, and they also fall in this category of strong, well-established group companies. Thank you. Next slide. Şimdi her ne kadar Türkiye franchise sektörüne, franchise'a yabancı değilse de Türkiye'de franchise kanunu ile ilgili olarak herhangi bir düzenleme yok. Ancak biz sözleşmelerimizi neye göre yapıyoruz? Bunların başında ticaret kanunu, borçlar kanunu, rekabetin korunması hakkında kanun ve sanayi mülkiyet kanunu çerçevesinde sözleşmemizi, ticari ilişkilerimizi düzenleyebiliyoruz. Bunlar koruyucu düzenlemeler ve Türkiye'de çok fazla franchise veren firmaları göz önünde bulundurduğumuzda bir franchise kanununa da ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Ancak dediğim gibi mevcut düzenlemelerin de yargıtay yani üst mahkemeler nezdinde şu aşamada yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Okay. When we come to the laws affecting the franchising industry, we can say that there is no franchising law specifically, which is in fact based on my experience in this sector and internationally in WFC, in other federations like APFC or so, which is a desired thing, not to have a franchise law, so that the franchise is not regulated by the government. So there are other codes where in case of dispute, help is there, like commercial code, obligation code, law on the protection of competition, intellectual property law are applied in case of the solution of disputes between the parties. Next slide. Bir saniye. Ben önemli birkaç tane, çok fazla zaten hukuki terimlere boğmadan önemli birkaç tane Türkiye'de franchising sektörünü etkileyen kanun ve maddelerinden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi rekabetin korunması hakkında kanun. Onun 4. maddesi. Burada rekabeti engelleyici taraflar arasında sözleşmelerin yapılmasının yasak olduğuna yönelik olarak bir maddemiz var. Dolayısıyla rekabeti engelleyici bir şekilde taraflar arasında, hakim durumda olan firmalar arasında sözleşmelerin yapılması Türk hukukuna göre yasak. Ama franchising bunun dışında bir şey var galiba. Bir sonraki slaytımız onunla ilgili. Okay. Mr. Süleyman says that he is not going to go in depth and go through all the articles in the law, but he will just show you some examples that is specifically important in franchise, and one of which is the protection of competition. According to the Article 4, the Competition Authority, agreements between the parties should not present an obstacle to compete. So this is recognized as illegal by the authority. So the competition should always prevail.
Bu Next tabii slide. dediğimiz gibi genel kural. This Şimdi, is this is the general rule, but there is an exception for that, like in the European law. We also have an exception for franchise sector. evet. Çünkü bununla ilgili olarak franchise, ticari ilişkileri, rekabetin aykırılığına yönelik olarak taraflar arasındaki ilişkileri, soruşturmaları Türkiye'de Rekabet Kurumu denetliyor. Rekabet Kurumu'nun dikey anlaşmalara ilişkin yayınlamış olduğu kılavuza da baktığımızda az önce bahsettiğimiz 4. maddeden esasen franchise ilişkilerini, franchise sözleşmelerini muaf tutuyor. Çünkü orada da şunu söylüyor. Eğer yapılan anlaşmalar, yükümlülükler, yani taraflara verilen yükümlülükler, franchise ilişkisinin ortak kimliğini ve prestijini etkileyecek hususlarsa o zaman bu rekabetin korunması hakkında kanunun 4. maddesinde muaf tutulur. Okay. So there's an exception applied by the authority for franchise firms for franchising system, and the important words there is common identity and prestige. If common identity and prestige is at stake, then those competition rules can be overlooked, and the franchisor can protect its common identity and prestige by forwarding some rules and adding those items in their contract. So they are not against, they recognize not against in this law. So that's an exception which is good for the franchise sector in Turkey. Yine çok genel çerçevede esasen franchise sözleşmelerinden tutun da neredeyse tüm ticari ilişkileri, tüm hukuku ilgilendirebilecek Türk Medeni Kanunu 2. maddesi var. Bu da çok basit ama çok önemli bir madde. Siz sözleşmeye her şeyi yazabilirsiniz ama bu sözleşmeye yazılan maddeler gerçekten sizin haklarınızı korumak için mi? Yoksa bu sözleşmedeki maddeyi yazarak hakkınızı kötü niyetli bir şekilde mi korumaya çalışıyorsun? Bunun önüne geçebilmek için Türk Medeni Kanunu'nun 2. maddesi var. O 2. maddesinde de şunu söylüyor. Herkes hakkını ararken dürüst davranmak durumunda ve eğer bu hakkı ararken dürüst davranmaz ise Türk hukuk düzeni bu hakkı korumaz. This is a very important code, in fact, and it's regulated by the Turkish Civil Code Article 2. It's a general rule which emphasizes the importance of honesty when you are signing your contract. So you can write whatever you wish in the contract, no matter what you write, as long as it is not honest and it's not defending the rights of both parties, you cannot execute it. And in case of a dispute taken to a court, the court, even though it's signed and it's written in the agreement, if it's not honest and if it's a high imposition of one party on the other, then the court says, I'm not protecting this because it's against the honesty code in this Turkish Civil Code Article 2. Next slide. Burada yine genel çerçevede franchise verinin, yani bir master franchise, Türkiye'ye bir yatırım yapılmasını isteyen bir master franchise ticari ilişkide nelere dikkat etmesi gerekir? Bir sözleşme hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerekir? Genel çerçevede birkaç tane konudan bahsedebiliriz. Sözleşme öncesinde, yani taraflar artık birbirlerine söz vermeden önce en başta marka ile ilgili olarak, yani franchise hakkını vermek isteyen firmanın franchise alana
şirketiyle ilgili olarak, marka ile ilgili olarak genel bilgileri aktarması gerekiyor. Yine el kitabının verilmesini biz tavsiye ediyoruz ve dekorasyon desteği de olmazsa olmazlardan. Bu genel bilgilerle ilgili olarak bir örnek vermek gerekirse, örneğin bir markaya iki kardeş firma ortak olabilir ve iki kardeş firma bu markayı kullanabilir. Ama ikisi de tüzel kişilik olduğu için bu markalardan, bu firmalardan bir tanesi sadece master franchise'i verecekse ve ileride diğer kardeş firma da master franchise verme hakkına sahip olacağı için bu markaya hangi firmaların sahip olduğunu açıkça franchise alanda paylaşılması gerekir. Bu gerekiyor ki ileride aynı ülkeye diğer kardeş firma da franchise vermek istediği zaman, çünkü buna yönelik olarak markadan doğan bir hakkı var. Çift başlık olmasın, bir marka iki master franchise alan tarafından kullanılmasın. Bunun da önüne geçebilmek için ya sözleşme başlangıcında bu konuyla ilgili olarak bilgi verilmesi gerekir ya da niyet mektubu dediğimiz, yani sözleşme öncesinde imzalanabilecek genel bilgilerle ilgili bir bilgi paylaşımı olması gerekir ki ileride bir ihtilafla karşılaşılmasın. So in general, the franchise obligation is to before starting the business in the establishment phase, the franchisor should provide the general information to the potential franchisee about the operation of the company. And Mr. Soysal just gave an example. It's very much similar to the disclosure law and which is mandatory in some European countries, like in France or so. You need to release the information that might cause some conflict and disadvantage to the franchisee in the future. His example was, for instance, there are for one brand, two brothers are partners, so they both have the right to use the partner, but one brother is using the master franchise rights to this brand. The other brother, even though he has the right to use the brand, he doesn't execute this right. But that doesn't mean that in the future he won't do that. So the franchisor should reveal this information written in black and white to the potential franchisees, so that in future to protect future disputes and disadvantage that the franchisee might face. Of course, a manual. Bir evvelki slayta gelebilir miyiz? Tabii. Süleyman Bey. Of course, a manual and decoration support is expected from the franchisor in the establishment phase. This is important because we are talking about the international brands planning to operate in Turkey. They need to be prepared for such, the manuals, the decoration support, and so. Bunlar da esasen herkesin bildiği, sözleşme imzalandıktan, işletme kurulduktan sonra da olmazsa olmazlar. Yani bunları neden bahsediyoruz? Tabii ki buradaki üyelerimiz, herkes bunları biliyor. Ama Türkiye'de franchise sistemine aşina ve eğer franchise veren, master franchise haklarını veren firma bu hususlara dikkat etmez ise ileride bir ihtilafla karşı karşıya kalabilir. Buradaki mahkemeler de bu konulara hakim oldukları için, aşina oldukları için bu tür şeylere dikkat edilmesi gerekiyor. Yani siz markanızı kullanılmasını Türkiye'de eğer istiyorsanız, bir franchise hakkı verecekseniz, örneğin sürekli olarak bir eğitim vermeniz gerekiyor. Know-how aktarımını yapmanız lazım. Burada franchise verenin sürekli olarak sürümü destekleme borcu var. Teknik eğer bir destek de verilmesi gerekiyorsa sözleşmeye göre, bunların da mutlaka Türk hukukuna göre de franchise verenin uygulaması gerekmekte. And Mr. Soysal stresses on the point that the Turkish
judges are familiar with the following terms, and they are expected from the franchisers or the master franchisers to be given to the franchisees throughout the operation. And those are trainings and know-how transfer. They should be doing that, advertising activities, and technical assistance. If they are not prepared to provide those services to the franchisees, this could be a potential dispute source in the course of time. Next slide. Franchise ücretleri yine dediğimiz gibi hani bizim Türkiye'de de uygulamalarımızda karşılaştığımız iki tip var. Bu iki tipin ikisi de uygulanabilir. Bir tanesi de uygulanabilir. Eğer markasını yeni kurmuş ve yeni franchise veren bir firma ise genellikle bir giriş ücreti alınmıyor. Ama ciddi bir marka ise ve zaten birden fazla işletmesi varsa o zaman isim hakkı bedeli içerisinde de kabul edebileceğimiz entrance fee, giriş ücreti var ve royalty fee, periyodik ücret. Burada giriş ücretiyle ilgili olarak franchise verenlerin dikkat etmesi gereken hususlardan bir tanesi, eğer ileride sözleşme öncesinde sözleşme süresi öncesinde ticari ilişki sonlandırılırsa baştan ödenen giriş ücretinin iade edilmesi gibi bir durumda karşı karşıya kalınabilir. Bununla ilgili olarak Yargıtay kararlarımız mevcut. Dolayısıyla biz mevcut sözleşmelerimizde giriş ücreti eğer baştan ödeniyorsa her ne surette olursa olsun iade edilmeyeceğine ilişkin olarak bir clause koyuyoruz. Bu clause geçerli çünkü basiretli tacir olarak iki tarafında bu ticari anlaşmayı imzaladığı mahkemeler tarafından kabul ediliyor. Eğer siz her ne surette olursa olsun iade edilmeyeceğine yönelik olarak bir giriş ücretinin iade edilmeyeceğine yönelik olarak bir clause koyarsanız, bir madde koyarsanız bu da geçerli. Biz bunun konulmasını tavsiye ediyoruz. Royalty fee isterseniz tercüme ettikten sonra da aktarabilirim bu konu. Okay, so there are worldwide fees. They are also applicable in Turkey, but Mr. Soysal pointed out an important point relating to the entrance fee and its refund in case of the termination of the contract before its end term. It's very important that the franchises or master franchises should put a clause in the contract saying that under no circumstances the entrance fee is refunded. So under no circumstances the refund is possible. This clause, I mean, this item should be existed in the franchise contract. Then it's saved. There is no problem. But if you do not put a clause like that in your agreements, in your franchise agreements, there are some examples in court cases that the court might ask the franchisor to refund the entrance fee to the other party in case of termination of the contract. And the royalty fee is also in Turkey exists from the monthly sales turnover, profit share, monthly fee. I mean, there are other types of royalty fees, and there are also fees for advertising and management. Also, it depends from how famous your brand, how big is your worldwide recognition. If you're a new starter in the franchise, some companies in Turkey, in the Turkish companies, might even not ask for the entrance fee. So in the first 1 to 3 years time while they're growing, to boost their growth rate, for a certain period of time they cease to ask entrance fees. Next slide. Evet, geçelim. Aslında çok geçtik saatimizi. Hemen tamamlayalım. Hızlı yapalım, tamam. Evet. Burada şimdi yetkili mahkemeler olarak
bizde özel yetkili mahkemeler var. Fikri mülkiyete yönelik olarak fikir sınai haklar mahkemeleri. Bunlar yetkili olarak görülebiliyor. Hemen diğerine geçip ben size sonrasında şeyle yapayım. Okay. Biz burada bir istatistik çıkardık. Son 5 senede franchise ile ilgili olarak, yani franchise kelimesi yazdığınız zaman çok fazla karar çıkabilir ama franchise ilişkisine yönelik kararlara baktığımızda ortalama olarak 5-6 dava her sene görülmekte. Okay, when you look at those numbers, it shows how many cases are taken to the court related to franchise disputes. And as you can see, there are not that many, and they are mostly won by the franchisor. Few of them are won by the franchisee. Okay. Bu da aslında gösteriyor ki birçok ilişki dava yoluna gitmeden kendi aralarında bir şekilde çözülüyor. Okay, and this is also another proof that many disputes are solved before the dispute is taken into the level of court. Tabii ki yurt dışından gelen firmalar, markalar Türk mahkemelerini, Türk hukukunu seçmek istemeyebiliyorlar. Böyle olduğu zaman uluslararası tahkim merkezleri de seçilebiliyor. Bunlardan bir tanesi ICC, yine Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi de seçilebilir. Okay, and so before taking to the court, also another very common use of legal, I mean, the solving of the legal dispute is international arbitration centers, and there are, list of arbitration centers in Turkey. Many international franchise firms, they choose to solve their disputes in those arbitration centers. Yine Türkiye'de de belli başlı tahkim merkezleri var. Dolayısıyla biz eğer kendimiz bir marka vereceksek yurt dışına, genellikle biz de Türk mahkemelerinin yerine tahkimleri seçebiliyoruz. Bunlar da yerel tahkim merkezlerimiz. Okay, we also have domestic arbitration centers, mostly chosen by Turkish brands planning to expand in international markets. They also choose those arbitration centers in Turkey. Okay. Son olarak bunlardan bahsettikten sonra neden Türkiye'ye marketına girilmesi gerekir? Burada baktığımızda tabii ki Türkiye'nin ciddi bir potansiyeli var. Hem genç nüfus olarak hem de nüfus olarak. Özellikle İstanbul'u göz önünde bulundurduğumuzda New York gibi, Londra gibi büyük şehirlerle kıyas kabul edebilecek nitelikte bir şehir olarak kabul ediyoruz. İki kıtayı birbirine bağlayan bir yerde. Başlıca büyük şehirlerimiz olarak İstanbul, Antalya, İzmir ve Ankara'yı sayabiliriz. Buralara milyonlarca turist geliyor. Dolayısıyla yurt dışından da bir yatırım yapıldığı zaman bu markanın Türkiye'de büyümesinin potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. So finally, when we come to why to enter Turkish market, one could easily say that because Turkey is very dynamic, highly populated, and its population is well spread with different income level, tastes, and Turkey has more than 23 cities that are populated over 1 million. Istanbul, for instance, is one of the highly populated city, and its population is twice as much as New York, and it's a huge geography, and there is a very good chance that even the smallest franchise sectors, I mean the franchise brands, open not only one but several branches only in Istanbul. Bunu da aslında aktardınız bir şekilde. Evet. Dolayısıyla bizim franchise sistemi, Türkiye'deki franchise sistemi, Türkiye'ye neden yatırım yapılması gerekir? Türk piyasasına, marketına neden girilmesi ve nasıl girilmesi gerektiğine yönelik olarak aktarabileceğimiz konular bunlar. Sorular varsa seve seve yanıtlamaktan memnuniyet duyarım. 2 soru görüyor gibiyim. Okay. Kapatalım isterseniz. Çıkalım paylaşımdan. Johanna, the first questions I think you can answer, and that is
a participant is asking if you are presenting a sort of certificate for those, participants to this webinar. Those who would like to request for a certificate of attendance. So they should get in contact with you. Yes. Okay, good. There is a question, Süleyman Bey. Robin Yeo asks, for food and beverage franchises, what Turkish food-related import laws and regulations to take note of? Yani food and beverage ile ilgili, gıda ile ilgili özel bir şey var mı? Hukuksal düzenleme var mı diye soruyor. Evet. Tabii şimdi şöyle, yurt dışından bir gıda getirilmesi buradaki mevzuata bağlı. Bunlardan bir tanesi de Gıda ve Turizm Bakanlığı ile ilgili olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, özür diliyorum. Bununla ilgili düzenlemeler, oradaki regülasyonlara bakılacak. İthalata ilişkin olarak Türk Gıda Kodeksine uygun mu değil mi? Bunlara bakılır. Bununla birlikte gümrük mevzuatı çerçevesinde de getirilecek ürünün vergisinden tutun da gümrük regülasyonuna uyup uymadığına bakılıp ona göre Türkiye'ye ithal ürün getirebileceğini söyleyebiliriz. Ama burada hangi ürünler ne şekilde getirilmesi gerekir, bunu net olarak söyleyebilmek için gerekli mevzuata bakıp hangi ürün getirilecekse onunla karşılaştırılması daha uygun olacaktır. Robin, it's a very vast subject. In fact, I know I've been operating in the food sector as well. Depending on, there are regulations, the customs regulations, the Ministry of Agriculture regulations, they all need to be checked in accordance to what specific product that you want to import into Turkey. And their regulations vary from item to item. So it's a very, it's a broad subject, but could easily be solved. The questions can be answered even through the internet. You can check that, and there are, as far as I know, there are firms they're operating for custom clearance in case you want to import goods. But to give you a general answer to these questions, Turkey has not got a severe and strict policy like some countries, I don't want to give the names, or indefinite or fluctuating laws. What is written is actually happening when you take the goods from the customs. It's not like it's changing every day, or there are different rules applied at the customs than the law. Whatever the law is, whatever you read before you import the goods, it's actually happening. So you can do the math before you actually decide to import those or export those goods. The next question. Robin, eğer yani özel olarak da öğrenmek istediği varsa onları da bize yazdığı takdirde biz onları araştırmasını yapıp Okay, Mr. Soysal is that he would be happy to help should you wish to contact him in detail. And Joe Barbosa is asking, is it difficult to bring people to work in Turkey from Philippines or from United Arab Emirates? Oradan insanları buraya getirmek zor mu diyor kanuni olarak? Esasen özellikle Filipinler'den Türkiye'de çalışan insanlar var. Burada tabii ki birincisi geldiği zaman bir işte vizesinin, pasaportunun olması gerekecek. Sonrasında burada çalışma izni alınacak. Yani bir yerde çalıştığı zaman işvereni onun adına çalışma izni alacak. Bu çalışma izniyle ilgili olarak Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bu belgeler gönderilecek. Eğer uygunluğu gelirse burada çalışmasına herhangi bir sakınca yok. Dolayısıyla zor olduğunu, daha doğrusu kolay olduğunu söyleyebiliriz. Okay. Birleşik Arap Emirlikleri'nden çok fazla görmedim. Expat olarak gelenler vardır.
Onlarda da yine dediğimiz gibi işveren zaten işi çözüyor. Burada ikametgah belgesiyle oturma izniyle birlikte çalışma izni alınması yeterli olacaktır. The simple answer to this question, Joe, is no. So it's not difficult, but there are certain rules and regulations, one of which is that the employer should undertake all the formalities for the, you know, the person at stake who is wished to be brought into Turkey. You need to prove that you need this person and you are offering, you know, the job, and everything should be legal. But there are so many people working from Philippines in Turkey legally. They have the right to, you know, stay in the country and work in the country. They're paying their insurances and everything. Not so much from United Arab Emirates, but probably there are many expats. They're working from United Arab Emirates as well in some areas of, you know, in some sectors. Okay, well, thank you all. If there are no other questions, we came to the end of our session, and in fact, 5 minutes passed. We thank you all for participating in our webinar on how and why to enter Turkish market. I hope Mr. Soysal and I were helpful for your questions, and thank you again, once again, for organizing this event. The Philippine Franchise Associations, the Asia Pacific Franchise Federation. We are proud to be a member. Soysal, Süleyman Bey, siz de bir şey eklemek isterseniz kapatıyoruz. Tabii. Thank you everyone. It was a glad and pleasure to be here, and have a good day.